2023 yılında Çin'de bir kullanıcı Stable Diffusion ile bir kadın portresi üretti ve bunu sosyal medyada paylaştı. Birkaç hafta sonra başka birinin bu görseli bir blog yazısında kullandığını gördü ve bununla ilgili dava açtı. Pekin İnternet Mahkemesi AI ile üretilen içeriklerin telif hakkı ile korunabileceğine hükmetti ve bu dünyada bir ilk. Aynı dönemde Amerika Telif Ofisi AI ile üretilen içeriklerin insan yaratıcılığını içermediği için telif hakkı ile korunamayacağını düşünüyordu. İki farklı ülke, iki farklı karar ve bu kararlar sizi nasıl etkiliyor? Beraber bakalım. Öncelikle şu soruyu bir yanıtlayalım. Midjourney'e bir prompt yazdınız ve bir görsel ürettiniz. Ortaya çıkan görsel kimin eseri? Şimdi burada birkaç farklı yaklaşım var. Birinci yaklaşım insan yaratıcılığını koruyor. AI'yi bir araç olarak kabul ediyor. Tıpkı bir fotoğraf makinesi gibi. Ama fotoğraf makinesini tutan insan da korunabilir. Önemli olan burada insanın yaratıcılığı ne kadar girmiş işin içine. Fotoğraf makinesini tutarken o insan yaratıcılığını ne kadar kullanmış buna bakmak gerekiyor. İkinci yaklaşım, AI ile üretilen eserler hiçbir şekilde telif hakkı korumasından faydalanamaz. Kamuya aittir diyor ve bu tabii ki içerik üreticiler için en kötü yaklaşım. Üçüncü yaklaşımda entelektüel katkıyı göz önünde bulunuyor. Tıpkı Çin gibi. Yani evet AI kullanırken de promptlar yazıyoruz, bazı geliştirmeler yapıyoruz, değişiklikler yapıyoruz ve bunların hepsi birer entelektüel yatırımdır. Eğer böyle bir yatırım varsa ve bu ispatlanabiliyorsa bu durumda bu kısımlarda telif hakkıyla korunabilir diyor. Bu yaklaşım farklarıyla birlikte tabii ki uygulama ülkeden ülkeye değişiyor. Öncelikle Amerika'ya bakalım. 2023 yılında Zari of the Dawn isimli çizgi roman davasında ilginç bir karar çıktı Amerika'da. Amerika Telif Ofisi dedi ki yazıların ve sayfaların düzenlenmesi yani insan katkısı olan kısımlar telif hakkıyla korunabilir. Ama AI tarafından üretilen görsel telif hakkıyla korunamaz. Yani metin artı düzenleme korunabilir. Yalnızca AI görseli telif hakkıyla korunamaz dedi. 2025'te Telif Ofisi daha kapsamlı bir rapor yayınladı bu konuyla alakalı. Sonuç yine değişmedi. İnsan katkısı olan kısımlar telif hakkıyla korunabilir ama yalnızca AI tarafından üretilen görseller telif hakkıyla korunamaz. Yani insan katkısı ne kadar fazlaysa koruma da o kadar güçlü dediler. Ama burada şimdi kritik bir soru var. İnsan katkısı kısmını nasıl belirleyeceğiz? Mesela yazdığımız promptlar mı veya promptlarla ilgili çok fazla deney yapmak mı? Üretilen görseli düzenlemek mi? Bunların hangileri insan katkısı, hangileri değil? Bu soruların cevapları henüz yok. Baktığımızda bu sorulara biraz daha fazla cevap bulabiliyoruz. Pekin İnternet Mahkemesi'nin Li Lu kararı var bu konuda. Mahkeme şunu söyledi. Kullanıcı karakterlerin sunumunu tasarladı, prompt kelimelerini seçti, onları yeniden düzenledi, parametreleri ayarladı, sonuç beğenilmeyince yeniden düzenleme yaptı ve bunların hepsi bir kişiselleştirilmiş ifade ve özgünlük anlamına gelir. Yani AI tarafından üretilen içeriklerin telif hakkıyla korunamayacağını ama AI'yi araç olarak kullanıp bir görsel, bir eser üretiliyorsa bunun telif hakkıyla korunabileceğine hükmetti. Bu karar bir emsal oluşturmuyor Çin bakımından ama gelecekteki uygulamalar bakımından önemli bir sinyal oluşturduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'ne bakalım. Avrupa Birliği'nde henüz doğrudan bir mahkeme kararı yok bu konuyla alakalı. Ancak mevcut sisteminden bir çıkarım yapmak mümkün. Örneğin Avrupa Birliği Telif Hakkı Direktifinde yazarın doğrudan entelektüel bir yaratımı olması gerektiğini söylüyor bir eserin telif hakkıyla korunabilmesi için. Yani Amerika'ya benzer bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası da yani EYAC bu konuda doğrudan bir düzenleme yapmıyor. Yine dolaylı bir çıkarım yapmak mümkün bu konuyla alakalı. Yani şu an Avrupa'da bu konuda netleşmiş bir uygulama ya da bir emsal karar yok elimizde. Şu an daha çok politik ve akademik düzeyde ilerlediğini söyleyebiliriz. İngiltere'de farklı bir düzenleme var. İngiltere'de bilgisayar ile üretilen eserler e, telif hakkıyla korunabiliyor. Belki bu düzenleme diğer Avrupa ülkeleri için de bir emsal oluşturabilir ve ileride bununla ilgili daha çok karar görebiliriz. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu telif hakkını düzenliyor ve diyor ki bir eser sahibinin hususiyetini taşıyorsa telif hakkıyla korunabilir. Hususiyeti ne demek? Özgünlük, kişisel damga, kişisel etki gibi anlamlara geliyor. Peki AI tarafından üretilen bir içerik sahibinin hususiyetini taşıyor mu?
Soruya henüz net cevap gelmiş değil Türk mahkemelerinden ama gelecekteki davalarda yine Amerika'dakine benzer kararların çıkmasını bekliyorum ben açıkçası. Yani insan katkısı ne kadar, promptlar, seçimler, düzenlemelerde insanın yaratıcılığı ne kadar etki etmiş, buna bakılıp kısmi bir korumanın mümkün olabileceğini düşünüyorum. İlerideki mahkemelerde göreceğiz davalar ne yönde şekillenecek. Ama şu an için bir belirsizlik hakim Türkiye tarafında diyebiliriz. Bu konuyu biraz somutlaştıralım. Diyelim ki Midjourney'de bir görsel ürettiniz ve bunu bir web sitesine yayınladınız. Başka biri de izinsiz olarak bu görseli kullandı. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Ne yapmalısınız? Eğer Amerika'daysanız tamamen AI üretimi bir görsel için bir dava açmanız zor. Ama bu görsele kendi yaratıcılığınızı, kendi katkınızı sunduysanız, örneğin bu görseli düzenlediyseniz, üzerine metinler eklediyseniz, bir tasarımın parçası yaptıysanız bununla ilgili dava yolunu deneyebilirsiniz. Eğer Avrupa Birliği'ndeyseniz ya da Türkiye'deyseniz tamamen bir belirsizlik söz konusu ama yine de şansınızı deneyebilirsiniz. Pratik bir öneride bulunalım ileride oluşabilecek davalar için. Eğer bir AI aracı kullanarak bir görsel, müzik, video, herhangi bir eser üretiyorsanız kendi katkınızı belgelemek çok önemli. Yani promptları nasıl düzenlediniz, görseli nasıl düzenlediniz, buralardaki katkınız nasıldı, bunun öncesini ve sonrasını kayıt altına alıp kendi katkınızı ne kadar belgeleyebilirseniz ileride oluşabilecek davalarda telif hakkı korumasından yararlanmanız o kadar mümkün olabilir aslında. Elbette ki sizin katkılarınızla bir bütün oluşuyor. Baştan başa bütün eseri siz oluşturmuyorsunuz, AI oluşturuyor. Ama sizin katkılarınızla oluşuyorsa eğer bu, katkınızı gösterebilir olun. Bu ilerideki telif hakkı koruması ile ilgili çok büyük fayda sağlayacaktır sizin için. Yani sonuç olarak telif hukuku da bir değişimden geçiyor. Çünkü telif hukuku yaratıcılığın insan tarafından yapıldığını varsayarak kurgulanmış bir hukuk dalı. Ama AI bu anlayışı kökten sarsıyor şu an ve tüm dünyada farklı yaklaşımlar olduğunu görüyoruz bununla alakalı. Çünkü örneğin Amerika gibi ülkeler insan yaratıcılığını önceliklendirirken Çin yeniliği teşvik ediyor ve inovasyonu önceliklendiriyor. Dolayısıyla uygulamanın da daha farklı şekillendiğini görüyoruz. İleride eminim çok daha fazla karar göreceğiz ve çok daha fazla fikrimiz olacak bu konuyla alakalı. Ama şimdiden çıkan kararlardan sinyalleri biraz görmek mümkün. Siz de bu sinyallere göre telif hakkı korumasından faydalanmak için gerekli önlemleri alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.